Evet. Şimdi arkadaşlar, biz 1980'li yılların çocuklarıyız diye biliyorum. Biz de biliyorsunuz 1980'li yıllarda liseyi okuyanlardanız. Bugün gene o yıllardan bir anımızla canlı yayınımıza başlıyoruz. Ben şu anıyı bir anlatayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi 1980'li yıllar, tatlısıyla acısıyla hepimizin yaşadığı dönemler. Kimimiz çocuktuk, kimimiz gençtik, kimimiz bebektik. Bizim liseli yıllarımız, ortaokullu yıllarımız 1980-1990, işte çocukluk dönemimizin olduğu dönemler. O dönemde gene telefonda yeni bizim hayatımıza girmeye başlamıştı. Evet, telefonda yeni hayatımıza girmeye başlamıştı. Bugün de telefon şakalarından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim meşhur Beşli'den 2 kişi olduğumuz Özkan'la ben, Özkanların evinin telefonu vardı. Bizim evin telefonu yoktu. Fakat biz ikimiz bir şirkette çalışıyoruz. O sahada kamyonların yüklendiği alanda, tabii liseli çağdayız. Ben de şirkette işte sekreterlikte yazı işleri, çizi işleri uğraşıyorum. Telefonla uğraşıyoruz. Tabii telefon, 2 tane telefon var. Koskoca şirkette 2 farklı ayrı hat var. İşte benim aklıma bir muziplik geldi. Gene dedim ki işte ben burada bir şaka, nasıl şaka yapayım? Şimdi Özkan geldi. Dedim ki Özkan bak, şu telefonla sen Mustafa'yı ara. Ben de şu telefonla Nevzat arayayım. Bunları ters çevirelim, birbirine getirelim, bakalım ne çıkacak. Dinleyelim, gülelim. Evet. Birimiz işte Mustafa'yı aradı. Birimiz Nevzat aradı. Onun ses yerini onun kulaklığına, onun kulaklığını onun ses yerine verdik. Şimdi bunlar başladı. Alo. He Nevzat, he Mustafa, beni niye aradın? Sen beni niye aradın? Bunlar başladılar birbirine. Yok arkadaş sen aradın, yok ben aradım. Ya tamam da niye aradın? Öbürü diyor ki ya ben aramadım, sen aradın. Başladık biz de gülmeye. Kakır. Kikir biz gülüyoruz tabii. Kendimizden geçtik. Ondan sonra biz kendimizden geçtik ama tabii o sırada bizim gülmelerimizi duyuyorlar telefondan. Diyor ki Nevzat, ulan Mustafa hepiniz toplanmışsınız bana şaka yapıyorsunuz. Mustafa da diyor ki yok ya diyor, siz hepiniz toplanmışsınız bana şaka yapıyorsunuz. Böyle bir telefon anısı oluştu. İşte o zamanlar meşhurdu telefonlar ve telefon sapıklıkları. Biz de böyle bir anı yaptık, anlattık. Sizleri neşelendirdik. Şimdi tabii bizim her canlıda bir karşımıza çıkan kardeşimiz var. O da telefon anısını anlatacakmış. Hakan abi ben de anlatayım dedi. Dedik gambersiz düğün olur mu? Hadi sen de anlat dedik. Evet, kardeşimi de dinleyelim bir anı da, sonra biz şey yapalım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet buyurun. Hasan geldi. Evet, arkadaşlar bugün yine bize bir söz düştü. Evet, çocukluğumuzda, gençliğimizde sık sık yaptığımız şakalar. Evet. Anılarımıza konu oldu. Biraz önce Hakan abim şirketteki telefon anısını anlattı. Basit bir anı. Sen de bizim ofistesin herhalde. Nasıl bir ders çıkar bilmiyorum. Ama Hakan abi bir ders çıkarmış. Sizlerle de paylaştı. Fakat anlatmadığı ve paylaşmadığı bir konu daha var. Onu da ben anlatayım size. Şimdi Hakan abi, bir kız vardı.
O zamanlar telefon modaydı. Nasıl olduysa ele geçirmiş kızın evindeki telefonu ve bir cesaret arama güdüsüyle o bahsettiği şirketin telefonundan arar. Tabii o zamanlar böyle numaraları göstermezdi telefonları. Telefonu arar ama Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konuşamaz. Telefonu kapatır. Sonra düşünür, ya ben ne yaptım? Şimdi sessiz telefon, kız için arandığı, kıza zulüm olursa diye hemen telefonu eline alır, kafası hemen basar, bir şeyler çalışır. Telefonu tekrar arar, bir bayan çıkar. Konuşsanıza niye konuşmuyorsunuz der ama hemen Hakan abi devreye girer. Ayşe abla, Ali abi evde mi? Kadın şaşırır. Yok oğlum der. Öyle biri yok der. Telefonu Hakan kapatır. Şimdi kadın anlamıştır yanlış numaranı. Özkan hoş geldin kardeşim. Hakan abi tekrar arar. Gene kadın çıkar. Ayşe yenge, Ali abi eve geldi mi? Lan oğlum, kadın cevap verir. Lan oğlum, burada öyle biri yok dedim ya der ama bizim Hakan dinlemez, pat diye telefonu kapatır. Tekrar Hakan telefonu eline alır, açar telefonu. Ayşe abla, Ali abi eve geldi mi? Ali abi lazım bana. Lan oğlum, muzmal olasıca. Ne Ali'si? Ali kim oğlum der ama ağzına geleni sayar, bizim Hakan telefonu kapatır. Şimdi artık sessiz telefonlar ve aramalar kıza değildir. Hakan'ın içi rahatlamıştır ama son bir hamle daha yapayım, ortalığı durultayım der. O gün yanındaki arkadaşa der ki şu telefonu arıyorsun. Luciana hoş geldin. Ben Ali, beni arayan var. Bem-vindo à Rússia. Şimdi hemen arkadaş arar. Ayşe teyze ben Ali, beni arayan oldu mu? Öyle deyince kadın ağzına geleni sayar. Eşşoğlu eşeğin bebesi. Bizim telefon numarasını veriyorsun. Muzmal olasıca milleti arattırıyorsun. Ben de evet abi hoş geldin. Sen de hoş geldin. Falandır, fiş mekandır. Kadın içine geleni kusar. Anlaşılır ki telefon kıza değildir. Bir tane salağın, sapığın biri telefonla milleti rahatsız etmektedir. O zamanlar telefonlarda sapıklıkla modaydı ve öyle bir anısı kalır. İşte Hakan abi böyle ufaktan tefekten ince düşünceli bir abimiz. Evet arkadaşlar, ben tekrar fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın diliyorum. Kolay gelsin.